Merhabalar, ben Yıldız Sanak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok önemli bir konudan bahsedeceğim ve çoğu endüstriyel tasarım okuyan öğrencilerin sorduğu bir soru bu. İşte bana özelden yazıyorsunuz, fikir bulamıyorum, aklıma hiçbir şey gelmiyor, yaratıcı değil miyim ya da bu bölüme uygun değil miyim acaba gibi sorularınız geliyor. Ama hiç merak etmeyin, bunlar normal şeyler ve aslında çoğu öğrencinin yaşadığı şeyler. Sadece izlemeniz gereken bazı yollar var diyelim. Ve ben size bu videoda birkaç tavsiye vereceğim ve izlemeniz gereken bazı önemli noktalardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup ve videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Biliyorum çok itici bir cümle ama bunu söylemek gerekiyormuş. O zaman videomuza geçelim. Öncelikle diyelim ki okuldasınız, bölümdesiniz ya da iştesiniz, hiç fark etmez. Size verilen bir proje var ve bu projeyi öncelikle anlamanız gerekiyor. Evet, ilk tavsiye, ilk söyleyeceğim şey buydu. Projeyi doğru bir şekilde anlamak. Bu çok önemli çünkü zamanında çok başıma gelmişti, biliyorum. Böyle projenin ortasında projeyi yanlış anladığımı fark edip her şeyi değiştirmem gereken noktalar olmuştu. Bence bunları yaşamayın. Size kesinlikle zaman kaybı olacaktır. Hocalarınıza soru sormaktan çekinmeyin. Eğer arkadaşlarınızla aranızda böyle konuşup anlamadığınız şeyler varsa birbirinize soracağınıza gidin hocalarınıza sorun. Yani doğrusunu öğrenin. Çok salakça olduğunu düşünseniz de ya da hocalarınız "Üf, bu soruyu mu soruyorsun?" diye düşünseler bile sorun bence. Çünkü doğru bir şekilde devam etmek sizin için daha önemli. Zaman kaybetmemek sizin için daha önemli. Sizden ne isteniliyor? Sizden ne bekleniliyor? Neler yapmak zorundasınız? Hangi amaca yönelik bir tasarım yapacaksınız gibi şeyleri kafanızda oturtmanız gerekiyor ki projenize düzgün bir şekilde başlayabilelim. Sonrasında ise artık araştırma evresine geçiyorsunuz. Araştırma yaparken şöyle bir tavsiye vereceğim. Araştırma yaparken diyelim ki projeniz bir fırın projesi. Bizim öyleydi. Aklıma o geldi bir yandan. Bu arada öyle bir videomuz var fırın projesi yaparken. Hani bunu izlemek isterseniz yukarıdan izleyebilirsiniz. Eski bir videodur kendisi. Diyelim ki fırın projesi yapacaksınız ve fırının çalışma prensibinden tutun, kullanılan malzemelere tutun ve bunların nedenlerine, hani neden bu malzeme kullanılıyor, bu malzemeler neden önemli, bu malzemelerin özellikleri neler, hangi fırın türleri var gibi bir sürü bilgi edinmeniz gerekiyor. Yani kendinizi bilgiye doyurmanız gerekiyor. Ama şu noktada da dikkat etmek gerekiyor ki yani araştırma bitmeyen bir süreç. Bir yerde kendinize dur diye olmanız lazım. Biri o ürünle alakalı bir şey sorduğunda cevaplayabiliyorsanız ve artık fırın hakkında bir doyum noktasına ulaşmışsanız yani bilgi olarak sizin için yeterli olacaktır. Sadece bu bilgileri böyle öğrenmek falan değil, sonra çok kolay unutabilirsiniz tabii ki. Bunları bir arada toplamak, sunabilmek ya da görsel bir şekilde bir araya getirmek de çok önemli. Tasarım aşamasına, fikir aşamasına geçtiğinizde ihtiyaç duyabilirsiniz bu bilgileri ve dönüp bakabileceğiniz güzel bir kaynak olmuş olur sizin için. Peki tamam, projemizi düzgünce anladık. Sonrasında güzelce araştırmamızı yaptık. Güzelce böyle bilgiye doyana kadar. Ve bu araştırmalarımızın sonucunu güzel bir yerde topladık. Sonrasında artık fikir aşamasına ve düşünme aşamasına, tasarım aşamasına geçebiliriz. Bu aşamada yanınızda hep defter, kalem bulundurmanız bence çok önemli. Ya böyle gece uyurken bile aklınıza bir şey gelebilir. Yürüyüşe çıkarsınız, orada aklınıza bir şey gelebilir. İşte başka bir detayı görürsünüz. Yani biraz algılarınız açık olsun ve etrafınıza detaylı bir şekilde bakın bence. Gene bu aşamada böyle çok işte Pinterest'te hangi işte fırın yapıyorsanız fırınlar var, onlara bakayım, fırın tasarımlarına bakayım değil de daha böyle yapacağınız tasarımdan farklı detaylara bakmak sizin için daha iyi olacaktır. Bence böyle çok kopyalamamak hani gerekiyor. Biraz daha özgür olmak gerekiyor. Çünkü çok fazla aynı tasarımlara baktığınızda sanki şey düşünüyorsunuz. Artık insanlar her şeyi yapmış, olabilecek her şeyi yapmış ve tasarlanacak başka hiçbir şey kalmamış gibi düşünüyorsunuz. Sonrasında da zaten artık böyle tasarıma başlama aşamasına geliyor olacaksınız. Biraz daha düşünme, işte hocalardan feedback alma aşamasına geliyor olacaksınız. Ama burada çok önemli bir nokta var. Ben öğrenciyken çok fazla hata yaptım bu konuda. Yani en baştan kendinize bazı sınırlar koyuyor olmanız lazım. Biliyorum bunu illaki hocalarınız sizi yönlendirmiştir ya da söylemiştir ama fark ettiyseniz böyle
bir tasarım sunuyorken bunu hangi kullanıcı için yaptın gibi sorular soruyorlar size. O yüzden kendinizi böyle baştan kısıtlamanız çok önemli. Diyelim ki bir masa tasarlayacaksınız, çalışma masası tasarlayacaksınız. Şöyle diyebilirsiniz, atıyorum ben evde çalışan, freelance çalışan kişiler için masa tasarlayacağım. Ve bu masanın ne gibi özellikleri olacak sorusuna güzel fikirler bulmanıza yardımcı olacaktır. Çünkü sizin kullanıcı grubunuz belli, hangi amaçla kullanacağı belli bunu. Evden çalışırken nelere ihtiyaçları var ya da ne gibi sıkıntılar yaşamışlar, hangi sıkıntılara çözüm üretebilirsiniz. Yani bu gibi senaryolar olacak ve siz de bunlara küçük çözümler üretmiş olacaksınız. Bir de şöyle bir algı var, sanki böyle aklımıza fikir geldiğinde o fikir muhteşem bir şey olacak, bambaşka bir şey olacak, böyle dünyayı kurtaracak falan. Öyle bir şey yok, yani gayet normal bir fikir de olabilir. Ancak sizin izlediğiniz yol, dayandırdığınız nedenler, başta oluşturduğunuz kullanıcı grubuna uygun mu gerçekten, bunlar çok önemli. Bu senaryolar çok önemli yani. O yüzden böyle hani fikir bulamıyorum derken de böyle aklınıza müthiş fikirler gelmesini falan beklemeyin yani. Düzgün bir şekilde, kuralına uygun şekilde ilerlerseniz sizin için daha iyi olacak ve fikir bulmanız, bir şey üretmeniz sizin için daha kolay olacak. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. Eğer sizin de böyle fikir bulamadığınız zamanlarda size yardımcı olacak bazı yöntemleriniz varsa yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sizin düşünceleriniz neler? Bunları da paylaşırsanız iyi olur. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Oradan sorularınızı sorabilirsiniz. Eğer çekmemi istediğiniz bir video konusu varsa gene yorumlara yazabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Şimdiden projelerinizde başarılar ve sabır diliyorum. Evet, tasarımlı günler diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.